Osmanlı padişahları için peygamberimizin soyuna bağlı denilir. Öyle midir? Doğrudur. Peki bu soy, kayılardan gelen bu soy nasıl peygamberimizin soyuna bağlanmıştır? İşte bunun cevabını öğrenmek istiyorsanız Bursa'ya gelmeli, Yeşil Külliyesi'nin aşağısına inmeli ve mahalle arasındaki bu küçücük türbenin yanına uğramalısınız. Çünkü arkamda yatan kadın dolayısıyla bütün Osmanlı padişahları, en azından Yıldırım Bayezid'in çocuklarından sonrası peygamberimizin soyuna bağlanmışlardır. Bu kadın efendi Devlet Hatun'dan başkası değildir. Bursa'da bir eski cami avlusu. Küçük şadırvanda şakırdayan su. Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Eliyor dört yana sakin bir günü, bir rüyadan arta kalmanın hüznü. İçinde gülüyor bana derinden, yüzlerce çeşmenin serinliğinden. Ovanın yeşili, göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi. Osmanlı padişahları için peygamberimizin soyuna bağlı denilir. Öyle midir? Doğrudur. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni hepimiz biliyoruz. Mevlana Hazretleri baba tarafından Peygamber Efendimiz'e, anne tarafından da Hazreti Ebubekir'e bağlanmaktadır. Ve Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'dir. Hani Konya'ya gittiğimiz zaman iki tane, tek bir sanduka üzerinde iki tane kavuk görürüz ya. İşte Sultan Veled oğlu. Sultan Veled'in kızı Mutahhara Hatun, arkamda yatan Devlet Hatun'un annesidir. Ve Sultan Veled'in kızı Mevlana'nın torunu Mutahhara Hatun, o günlerde Anadolu'nun en önemli beyliklerinden biri olan Germiyanoğulları Bey'inin, yani Süleyman Şah'ın eşi olacaktır. Mutahhara Hatun'la Süleyman Şah evlenecek ve bu izdivaçtan Devlet Hatun dünyaya gelecektir. Devlet Hatun kimdir? Yıldırım Bayezid'in eşi, Sultan 1. Murat'ın gelini, Çelebi Mehmet, Musa Çelebi, İsa Çelebi, Süleyman Çelebi'nin de anneleridir. Hiç düşündünüz mü? Mesela Osmanlı saltanatında bir sürü şehzade var. Mesela Kanun'un çocukları, Mustafa'sı, Bayezid'i, Mehmet'i, Selim'i. Biz hiç bunlara Çelebi diyor muyuz? Demiyoruz. Peki Yıldırım Bayezid'in çocukları, hani şu Fetret devrinde 11 sene boyunca birbiriyle mücadele eden bu şehzadelere bizler neden Çelebi diyoruz? Çünkü onların hepsi Mevlana Hazretlerinin torunlarıdırlar. Ve Mevlevilikte Çelebilik çok önemli bir ünvandır. İşte Çelebi Mehmet ve onun annesi Devlet Hatun. Peki bu izdivaç nasıl gerçekleşmiştir? O günlerde Anadolu'nun askeri bakımdan en güçlü beyliği Karamanoğullarıdır. Zenginlik bakımından en güçlü beyliği ise Germiyanoğulları. Ama Osmanoğulları hızla büyümüş, hele hele Yıldırım Bayezid'le beraber çok büyük bir güç haline gelecektir. Yıldırım Bayezid o günlerde şehzadedir. 1. Murat Anadolu'nun büyük bir kısmını ele geçirmiş. Balkanlarda, Selanik'te, hatta Arnavutluk önlerinde at oynatmaktadır. Ve o günlerde Germiyan Bey'i Süleyman Şah adamlarını, vezirlerini 1. Murat'a gönderir. Ve bu izdivacın tohumlarını bu şekilde atar. Kızı Devlet Hatun'la 1. Murat'ın oğlu Yıldırım Bayezid'in izdivacının uygun olacağını söyler. Amacı nedir? Hemen ensesinde sıkıntı meydana getiren ve Germiyanoğullarını yutmak isteyen Karamanoğullarına karşı Osmanoğullarıyla bu izdivaçla güç birliği yapacaktır. Sadece kızını teklif etmez. Aynı zamanda kızıyla beraber çeyiz olarak Germiyanoğullarının başkenti Kütahya, en güzel şehirleri Tavşanlı, Emet,
Isparta bölgesinin verileceğini söyler. Ve 1. Murat bu teklifi kabul eder. Ve çok görkemli bir düğün yapılacaktır. Hatta 1. Murat'a vezirlerini gönderirken o günlerde Germiyan Bey Süleyman Şah kendi topraklarına dahil olan Denizli'nin o kıymetli bezlerinden, Germiyanoğlu Kütahya bölgesinin kıymetli atlarından, yine beyliğin önemli merkezlerinden, Alaşehir'in kırmızı üzümlerinden gönderecektir. Kabul edilir. Bu kez Bursa'dan bir heyet Kütahya'ya gider. Hatta bu heyetin yanında birkaç bin asker ve komutan da gider. Devlet Hatun törenle alınır, Bursa'ya getirilir ve Devlet Hatun'un çeyizi olarak Osmanlı'ya geçen Kütahya, Emet, Isparta gibi bölgelere askerler ve yöneticiler atanır ve Devlet Hatun buraya geldiğinde çok görkemli bir düğün yapılır. Bu düğüne Memlüklü hükümdarı da davet edilecektir. Bölge beylik beyleri de davet edilecektir. Ve bu izdivaçtan Çelebi Mehmet dünyaya gelecektir. Gönül çok istiyor Devlet Hatun Valide Sultan olsun demeyi ama olamadı. Fetret devri döneminin sonuna kadar yaşadı. Yıldırım'la 32 sene evli kaldı ama Ankara Savaşı'na Yıldırım esir düştü ve daha sonra vefat etti. Oğullarının 11 yıllık Fetret devrinin 10. yılında, yani 1413 yılında bu fani hayata gözlerini yumdu. Yani oğlunun devlet başkanı olduğunu göremedi Devlet Hatun. Ama onun sayesinde ondan sonra gelen bütün Osmanlı padişahları Peygamberimizin soyuna bağlanmış oldu. Unutmadan bir gün yolunuz Bursa'ya düşer ve Devlet Hatun'un türbesine gelirseniz mimari olarak bu türbeye iyi bakın. Sandukanın üzeri tamamen Ayetel Kürsi ile çevrili, 48 dilimli bir kubbe kasnağı var ve bu gördüğümüz baldaken yüksek kasnaklı kubbe Selçuklu kümbet mimarisinin Osmanlı'ya yansımış örneğinin son aşamasıdır ve uniktir. Bundan sonra bu tarz bir türbe bir daha mimaride yer almayacaktır.